İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin iktidardan uzaklaştırılmasına öncülük eden ve İran siyasetini yeniden şekillendiren Hümeyni, geçtiğimiz yüzyılın en tartışmalı şahsiyetlerinden biriydi. Şii çevrelerde efsaneleştirilen ve bir tür aziz mertebesine yükseltilen Hümeyni'nin hayatı, Orta Doğu'nun yakın tarihinin kavranması açısından dikkatle incelenmesi ve bilinmesi gereken bir zaman dilimini kapsıyor. İran devriminin hikayesi. Ayetullah Hümeyni. Ayetullah Seyyid Ruhullah Musevi Hümeyni, İran'ın Kum yakınlarındaki Hümeyn şehrinde 17 Mayıs 1900 tarihinde dünyaya geldi. 15 yaşına gelmeden annesi ve babasını kaybetmiş, sonrasında çeşitli hocaların gözetiminde büyümüştü. Hümeyni'nin karakterini şekillendiren en önemli kişi ise Ayetullah Abdülkerim Hayiri Yezdi'ydi. Hümeyni, temel İslami ilimleri ve Şii inancının ana metinlerini Yezdi'den tahsil etti. 1961'de ise Şii inancında takip edilmesi zorunlu dini lider olarak merci taklit makamına yükseldi. 1953'te Başbakan Muhammed Musaddık'ın ABD-İngiltere ortak darbesiyle devrilmesi, Şii ulemayı zaten aşırı şekilde politize etmiş ve Hümeyni'nin Şah iktidarına bayrak açması için de yeterli olmuştu. Şah'a açıktan meydan okuma noktasında Hümeyni'yi harekete geçiren sebepse 1963'ün hemen başında meydana geldi. Şah, Beyaz Devrim etiketiyle ABD'nin desteklediği bir plan açıklamıştı ve bu plan özelleştirilmenin yaygınlaştırılmasını ve yabancı yatırımların teşvik edilmesini öngörüyordu. Bunun üzerine Hümeyni, ulemanın önemli temsilcilerini Kum'da topladı ve 22 Ocak 1963 günü oldukça sert bir bildiriyle Şah'ın politikalarını açıkça kınadı. Devam eden muhalefet sürecinde Hümeyni, 3 Haziran'da yaptığı bir konuşmada Şah'la Yezid arasında paralellik kurarak ABD ve İsrail yanlısı mevcut politikalar değiştirilmediği takdirde İran halkının günün birinde Şah'a elveda demekten mutlu olacağını duyurdu. Bu açıklamalar üzerine 5 Haziran 1963'te tutuklanan Hümeyni, 8 aylık ev hapsinden sonra 1964'ün başında salıverildi. Bu süreçte ülkede Hümeyni lehine düzenlenen gösterilerde 400'e yakın insan hayatını kaybetti. Söz konusu olaylar 15 Hordat ayaklanması olarak bilinen ve Şah'ın devrilmesine giden sürecin dönüm noktalarından biriydi. Şah aleyhine açıklamalarını sürdüren Ayetullah Hümeyni, Şah'ın İran'daki Amerikan askerlerinin yargılamadan muaf tutulmasına dair kararını yüksek sesle protesto edince yeniden tutuklandı. 4 Kasım 1964'te Türkiye'ye sürgün edilen Ayetullah Hümeyni, Bursa'da MİT görevlisi Ali Çetiner'in evinde kaldı. Bursa'daki 11 aylık zorunlu ikametinin ardından Hümeyni, 1978'de Şah'ın baskısıyla ayrılıncaya kadar 13 yıl Irak'ta yaşadı. Şah'ın devrilmesinden kısa bir süre önce son kez Fransa'ya sürgüne giden Hümeyni, yaklaşık 14 yıllık sürgün hayatı boyunca özellikle siyaset ve devlet yönetimiyle ilgili fikirlerini olgunlaştırdı, düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde anlattığı çeşitli eserler kaleme aldı. Özellikle Necef'teki ikamet döneminde Şii inancında önemli bir yer tutan kayıp imamın yokluğunda devlet kurabilmek için gerekli altyapıyı oluşturduğu velayeti fakih teorisini geliştirdi. Hümeyni'nin getirdiği bu yeni yorum sayesinde Şii inancına mensup kadrolar, kayıp imam dönmemiş olsa bile iktidara namzet olabilecekti. 1979'da Şah'ın devrilmesinin ardından kurulan İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyet zemini ortaya atılan bu teoriyle sağlanabildi. Devrime doğru protesto gösterileri ve Şah rejiminin göstericilere kanlı müdahaleleri sürekli hale gelmişti. İran'da tüm bunlar olurken Şah lenf kanserine yakalanmış ve hastalığı Şah'ın ülkeden ayrılış sürecini hızlandırmıştı. 16 Ocak 1979'da Şah'ın İran'dan ayrılmasıyla İran'da bir dönem kapanmış oldu. Hemen ardından Ayetullah Hümeyni 1 Şubat 1979 günü sürgünde bulunduğu Fransa'dan İran'a dönmüş ve kendisi için Tahran'a akın eden 4 milyon İranlı tarafından karşılanmıştı. İran'da böylece bir dönem kapalırken Ayetullah Hümeyni'nin hayatının da en önemli evresi başlıyordu. Devrime muhalif basın yayın kuruluşlarının ve devlet bürokrasisinin yeniden şekillendirilmesini de kapsayan süreçlerde İran devletinin İslam devrimine uygun hale getirilmesi için ABD ile bütün ilişkiler koparıldı. Hümeyni'ye yakın bir isim olan Ebu'l-Hasen Beni Sadr'ın 25 Ocak 1980'de getirildiği Cumhurbaşkanlığı vazifesinden 20 Haziran 1981'de yine bizzat Hümeyni tarafından azledilmesi devrimin bir diğer aşamasıydı. Devrim ideallerine karşı çıkan Sadr'ın görevden uzaklaştırılmasıyla İslam devriminin yerleştirilmesi yönünde bir adım daha atılmıştı ve nihayet son aşamada 1982'den itibaren artık devrimin bütün kurumları oluşturulmuş, Pehlevi rejimi yanlıları ve devrim muhalifleri
tasfiye edilmiş, Hümeyni'nin çerçevesini çizdiği İran İslam Cumhuriyeti uluslararası arenadaki yerini almıştı. İddiaya göre küçük muhalif grupların yersiz çıkışları bertaraf edildikten sonra İran toplumunun kahir ekseriyeti İslam devrimini coşkuyla benimsemiş, onurlu ve mutlu bir hayata başlamıştı. Oysa İran resmi tarih yazıcılığının yaldızları kazındığında İran toplumunun çeşitli kesimlerinden binlerce insanın devlet gücüyle bertaraf edildiği, haksız yere idam edilenlerin sayılarının binlere yaklaştığı görülür. Özellikle 1980'lerin ortasında bu yargısız infaz süreci öylesine dayanılmaz bir hal almıştı ki Ayetullah Hümeyni'nin çevresindeki en yakın isimlerden Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri sesini yükseltmek durumunda kaldı. Muntazeri'yi kendisinden sonraki dini lider olarak ilan etmesine rağmen Hümeyni 1989'da onu azletti, yerine Ali Hamane'yi atadı. Ayetullah Hümeyni şah dönemini aratmayacak bir ağırlıkta devletin demir yumruğunu muhalif kitlelerin üzerine indirirken Saddam Hüseyin'in saldırısıyla 1980'de başlayıp kesintisiz 8 yıl devam eden İran-Irak Savaşı da olağanüstü tedbirlerin sürdürülebilmesi noktasında İran'ın yeni yöneticilerine geniş bir alan açtı. Toplamda 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği İran-Irak Savaşı sona erdiğinde İran'da bütün muhalif unsurlar ayıklanmış, binlerce devrim karşıtı idam edilmiş, İran devleti tamamıyla din adamlarının kontrol ettiği bir tür modern teokrasiye dönüşmüştü. Sonuç, Şah'ın demir yumruğundan kurtulabilmek için Hümeyni'ye destek veren İran toplumu için gerçek bir hayal kırıklığıydı. 23 Ocak 1980'de geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu Tahran'ın kuzeyindeki Cemeran semtinde sade bir eve yerleşen Hümeyni, ölümüne kadar buradan neredeyse hiç ayrılmasa da devletin bütün işleyişini bizzat kontrol etmeyi sürdürdü. Bu süreçte yaşanan özellikle iki gelişme, Ayetullah Hümeyni'nin siyaset anlayışını ve devlet aygıtını yönlendirme mantığını ortaya koyuyordu. Hafız Esed'in Baas diktasıyla yönetilen Suriye'de Nusayri rejimiyle Sünni muhalefet arasındaki gerilim 1980'lerin başında doruğa çıkmıştı. Nihayet 1982'nin Şubat ayında Hama'yı kuşatan rejim birlikleri yaklaşık bir ay boyunca abluka ve bombardıman uyguladı. En az 30 bin kişinin hayatını kaybettiği katliam sırasında İran yönetiminden Suriye'ye yönelik herhangi bir eleştiri gelmediği gibi Suriye'nin İran-Irak Savaşı'nda İran'a destek olmasına karşılık İran'da Suriye rejiminin Sünni muhalefeti ezerek yok etmesine göz yumdu. Öte yandan Lübnan'da yayımlanan Eş-Şira gazetesinin 3 Kasım 1986 günkü nüshasında yer alan manşet, ABD Başkanı Ronald Reagan'la İran yönetimi arasındaki gizli silah alışverişini ifşa ediyordu. Tarihe İran Gate adıyla geçen skandal, Hümeyni yönetiminin Amerika ile ciddi bir yardımlaşma sürecini yürüttüğünü ortaya koymuştu. Irak'la savaşın devam ettiği o yıllarda İran sadece ABD ile değil, İsrail ile de yakın bir ticari münasebet kurmuş, bu ülkenin sağladığı füze ve silahlarla savaşı sürdürmüştü. Bunlar Hümeyni'nin yeri geldiğinde ilkelerini nasıl esnetebileceğinin ve şartlara göre faydacı bir siyaset izleyebileceğinin iki önemli örneğiydi. Hem İslam dünyasındaki çeşitli hareketliliklerde hem de ABD ile ilişkilerde kendi menfaatini birinci sırada tutan İran devlet aklı bugün de Hümeyni'nin açtığı bu pragmatist yolda ilerlemektedir. 18 Mayıs 1989'da mide kanseri nedeniyle girdiği ameliyattan sonra yoğun bakımda 10 gün içinde arka arkaya 5 kalp krizi geçiren Hümeyni 3 Haziran 1989'da hayatını kaybetti. Yerine Ali Hamane'yi bırakan Hümeyni'nin cenazesi 10 milyondan fazla insanın katıldığı dev bir törenle defnedildi. Cenazesi izdiham nedeniyle defnedileceği alana ancak helikopterle taşınabildi. Defin sırasında kefeninin parçalanıp cesedinin yarı çıplak kaldığı anlarsa Hümeyni'ye gösterilen sevginin ilginç bir tezahürü olarak akıllarda kaldı. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin iktidardan uzaklaştırılmasına öncülük eden ve İran siyasetini yeniden şekillendiren Hümeyni,